Şöyle başlayalım. Evet. Ya sunumun şeyini de değiştirmemişim ama Enox Tech'teyiz kalmış. 11 Şubat'ta sunmuşum sunumu en Sıkıntı son. yok. Evet, bugün merhaba herkese. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere Leview ile yapay zekâda neler yapabiliyoruz, neler yapıyoruz? Hani genel olarak neler yapılabilir? Hani yapılanlar, yapılabilecekler üzerine aslında bir sunum gerçekleştirmiştim. Şimdi burada öncelikle Levy ve yapay zekânın önemi. Yani tabii ki de yapay zekâ şu an birçok farklı dilde kullanılıyor. Hatta text tabanlı dillerde daha çok kullanılıyor. Yapay zekânın doğrudan kod üretmesi sebebiyle Python, C++ veya C# tarzı programlama dillerinde olduğu gibi. Tabii Levy binary tarzı olduğu için burada zor ama bununla alakalı da tabii çalışmalar gerçekleştiriliyor. Onun dışında sesli asistan ve chatbot yapılarından bahsedeceğim. Benim bununla alakalı örnek uygulamalarım vardı ve daha önce LinkedIn'de de bunları paylaşmıştım kendi blog sitemde. Onlar üzerinden bir geçeriz. Onun dışında makine öğrenmesi ve derin öğrenme de neler yapılıyor ve LevView platformunda bunları entegre ederek neler yapabiliriz onlardan bahsedeceğiz. Birkaç örnek demo şeylerim var, videolarım var, onları göstereceğim. Daha sonrasında soru cevap önerilerle sunumu kapatabiliriz. Şimdi Levy ve yapay zeka neden birlikte? Daha doğrusu birlikte olmak zorunda ama ne katıyor? Ona bakalım. Çünkü yapay zeka bildiğiniz üzere hani herkesin dilinden düşmeyen ve herkesin her alanında hizmet eden bir aslında bir mekanizma haline geldi şu son 1-2 yıldır. Şimdi Levie'yi biz ne gücü olarak tanıyoruz ekosistemde? Veri toplama, ölçüm, işte test sistemleri, ne bileyim analiz, post proses. Yani bu tarz kelimeleri kullanınca akla NI geliyor tabii. NI'nin donanımları geliyor. İşte Leview platformu geliyor. Diadem gibi yazılımlar geliyor. Burada tabii Levie'nin en büyük gücü aslında bu test sistemlerinin yazılımlarını gerçekleştirebileceğimiz bir geliştirme platformu olmasından kaynaklı bildiğiniz üzere. Burada da sensör, işte enstrümantasyon entegrasyonun rahatlığı, işte diğer cihazlarla bu connectivity dediğimiz bağlantıların bağlanabilirliği çok kullanışlı ve rahat olması. İşte senkron örneklemeler, işte veri kayıtları, işte TDMS formatında işte hızlı veri kaydı yapabilme, işte filtreleme gibi böyle sinyal işleme fonksiyonlarının işte direkt bulunması falan kendi bünyesinde kütüphaneler olarak bunları kolay bir şekilde uygulayabilmek. Burada bize ön plana çıkarıyor. Yani gerçek zamanlı işte real time'da çalışmak, test ölçüm yapmak ve hızlı prototipleme yapmak Levi'de oldukça bizi ileri noktaya taşıyor diğer dillere nazaran. Ve arayüz tabii yani burada arayüzün de etkili olması bir anda kodla beraber hani full stack mantığında yazılması bizi hızlandırıyor. Buna da tabii yapay zeka eklediğimiz zaman aslında ne yapmış oluyoruz? Biz yapay zekanın gücüyle Levy gücünü birleştirerek ortaya daha güçlü bir yapı çıkarmış oluyoruz. Burada ben işte Levy ile NI donanımlarının işte kabiliyetlerine göre bir veri toplama gerçekleştiriyorum. Bunlardan gerekirse bir big data oluşturabiliyorum bu verilerden. Bunları bir ön işlemeden geçirebiliyorum. İşte veri kaydını tutuyorum, filtreliyorum, işte etiketliyorum. İşte sen şu verisin, sen şu verisin diye bunlara bir etiketleme yapıyorum. Daha sonrasında da yapay zekada işte makine öğrenmesi veya derin öğrenme dediğimiz kavramlarla, yapılarla bunları modelleyebiliyorum. Model çıkarıyorum aslında. İşte uçtan uca derin öğrenme yaklaşımlarını kullanıyoruz veya deney tasarımlarıyla işte validasyon, işte test verilerimiz eğittikten sonra bunları validasyon ile doğruluyoruz. E, Ve bir model oluşturuyoruz. Ve daha sonra bu oluşturduğumuz modelleri de yine Levy ortamımıza gömüyoruz, akışımıza, fonksiyonlarımıza gömüyoruz ve bunun işte kararlarını almasında, kontrolünü gerçekleştirmesinde veya çıktılarını bize rapor olarak sunmasında yine Leview'ı kullanıyoruz. Böylelikle aslında hem geliştirmeye devam ediyoruz, veri toplamaya devam ediyoruz ileriki öğrenme için hem de mevcuttaki kontrolümüzü daha iyileştirmiş oluyoruz. Böylelikle aslında bizim hedefimiz ölçüm verisini hızlıca en doğru aksiyona dönüştürmek için
yani kararı, işte kontrol ve kaliteyi arttırarak Levy ve yapay zekayı birlikte kullanmayı hedefliyoruz. Şimdi dediğim gibi ben sesli asistan ve chatbot'la alakalı bu yapay zekâla bazı uygulamalar yapmıştım. Onlardan bahsetmek istiyorum şimdi. Sesli asistan aslında bir nebze dil modeli. Yani bir dil modelini işte sesli olarak işte Türkçe veya İngilizce farklı dillerde bir model oluşturuluyor ve bu model üzerinden sizin konuşmanızı işte metine çeviriyor ilgili model ve bu yazıya çevrilen modeli yapay zeka kullanıyor ve size tekrardan aynı şekilde bir metin üretiyor ve bu metni de yine dil speech kullanarak bu sefer tam tersine sesli olarak cevap vermesini sağlıyor size. Burada da mesela sesli asistantta nasıl bir akış var? Öncelikle size mikrofondan aldı veriyi, bir transkripsiyondan geçirdi ve LLM'e verdi. Burada siz LLM bunları yorumladı bir fonksiyon olarak. Ondan sonra size az önce anlattığım gibi tam tersine UI'ya bir sesle işte mikrofon çıkışınızdan, daha doğrusu hoparlör çıkışınızdan bunu size vermiş oluyor. Ya da bir string panelinizde mesaj olarak bunu gösterebiliyorsunuz diyebiliriz. Onun dışında chatbot da burada nasıl olabilir? Yine chatbotlar için böyle tasarlanmış dil modelleri var. Bu dil modellerini farklı platformlar kullanarak, mesela ben GPT-4All kullanmıştım burada. Özellikle savunma sanayide çalışanların en belki de muzdarip olduğu konulardan bir tanesi de sürekli iç ağda çalışmaları. Yani online'da çalışamıyorsunuz. Dolayısıyla online'a erişemediğiniz noktada offline çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. Burada da işte GPT-4All offline lokal sunucusu ve HTTP API işte haberleşmesiyle aslında size bir nebze chatbot asistanı gibi davranabiliyor. Yani LevView arayüzünüzde de işte ona komutlar gönderip onun yorumunu da size ekranda gösterebiliyorsunuz. Yine keza bu offline lokal sunucuda kendi dokümanlarınızı bu GPT-4All'u ekleyerek işte dil modelini geliştirmesini sağlıyor ve ona göre daha uygun cevaplar vermesini sağlıyorsunuz. Ben mesela bu chatbot'u işte kendi yazmış olduğum bir yani daha doğrusu komplike bir yazılım, yani öğrenme gereken bir yazılımın kullanıcı kılavuzunu biliyorsunuz biz yani biraz okumayı çok sevmiyoruz. Aslında menüden user manual'i de açabiliyor kullanıcı ama onu ben yapmayayım. İşte bir chat'e sorayım bunu nasıl yapabilirim? İşte bize söylesin gibi böyle bir asistan yapmaya çalışmıştım. Buradan esinlendiğim şeyle de örnek bir uygulama yaptım. O yüzden mesela burada QR kodlar var. Bu QR kodları okutarak benim levviproje.com diye bir sitem var, blog sitem. Bu blog sitede yayınlıyorum ben yaptığım projeleri genelde. Tabii belki de 2-3 aydır bir şey yapamadım yoğunluktan dolayı ama ya ileride de yapacağım örnekleri yine orada paylaşacağım. Bu QR kodları okutarak da bu uygulamalara erişebilirsiniz. Ben şimdilik bu uygulamaları direkt şeyden açacağım burada. Aslında sizi buraya yönlendirecek. Mesela Levy bile yapay zeka hastane uygulamasına bunun üzerinden bir geçelim istiyorum. Mesela burada ne yapmışız? Ee, e, birden fazla yöntem var. Dediğim gibi yani ben burada GPT-4All kullandım ama siz farklı platformlar kullanabilirsiniz. Burada Phi 3 Mini Istrak modelini ben kullandım. Farklı işte Llama gibi modeller de bulunuyor burada, işte yine GPT modelleri bulunuyor. İşte online modeller var ya da offline modellerde işte çok büyük boyutlar var. Yani bu sizin biraz da offline'de çalışıyorsanız dezavantajdan birisi de sizin sunucunuz, yani server'ınızın çok yüksek kapasitede olması lazım. Çünkü dil modelinin boyutu arttıkça bu sefer bunu işlemek, yorumlamak, işte oradaki harcanan token artacağı için size dönüşler daha çok yavaşlayacaktır. İşte burada PC'nizin CPU'su, GPU'su çok önem arz ediyor. Burada da bu biraz daha mini seçtim. İşte bizim bilgisayarlar biraz da biliyorsunuz hani şey böyle çok yüksek boyutlu sunucular olmadığı için daha rahat karşılasın diye. Daha sonrasında burada işte işletim sistemini ve kendi kullandığım Levy versiyonunu ben şey yapmışım, söylemişim. API 3 noktası da dediğimiz endpoint aslında HTTP sorgusunda aslında komut attığımız, yani post attığımız URL diyebiliriz. Burada
projeyi gerçeklemek için neler yapıyoruz? Öncelikle bu GPT-4'olu Nomic.ai sitesine indirip kuruyoruz. Burada da modeli de indiriyorsunuz. Bu modeli indirdikten sonra bu GPT-4'ola yüklüyorsunuz. Yani ben bu modeli kullanacağım diye yüklemesini sağlıyorsunuz. Daha sonra bu haberleşme için ayarları var. İşte lokal sunucudan onu aktif edip işte portunu seçmeniz gerekiyor. Lokal porttan haberleşeceğiniz için. Daha sonrasında LabVIEW'da bir VI oluşturuyorsunuz. VI'niz içerisine işte HTTP fonksiyonlarıyla bir kod yazıyorsunuz. Aslında şurada görmüş olduğunuz kodu yazdığınızı düşünün. Burada bir post atıyorsunuz. Post request de aslında sizin burada bir JSON tabanlı bir input istiyor. Body istiyor daha doğrusu. Bunun içeriğini dolduruyorsunuz. Burada işte maksimum token sayısı size ne kadar dönecek? İşte buradaki sıcaklık, işte temperature değeri de işte aslında onun harcayacağı efor, yani buradaki değeri mesela yüksek girdikçe size daha fazla yorumluyor ama tabii bu daha çok enerji harcıyor anlamına geliyor. İşte burada rolün işte kullanıcı mı olsun, asistan mı olsun gibi seçebiliyorsunuz. İşte içerik content dediğimiz yere de yazıyorsun, mesajınızı yazıp buraya atıyorsunuz. Buradan tabii mesaj da yine size JSON formatında dönüyor. Bunu da yine parsellemeniz gerekiyor burada yaptığım gibi. Bunu parselledikten sonra günün sonunda bir cevap yazısı çıkıyor. Bunu da kullanıcıya gösterebiliyorsunuz. Burada zaten yani neler yapıldığını, işte neyi aldığım aslında JSON paketin içerisinden vesaire ayıkladığımı anlatmışım. Burada da işte bu yaptığım arayüzü gösteriyorum. Mesela ben data acquisition ile alakalı bir yüklemiştim. Ne derler, bir doküman yükledim. Bu dokümana göre de işte bir soru sordum. Bana bu şekilde dokümandan yola çıkarak bir cevap verdi. Aslında bunun gibi kendinize şeyler yapabilirsiniz. Tabii burada hani hep sunumların arkasında şeyler der ya, zorluklar, challenge'ler neler? Şunlar tabii dil desteği. Yani Türkçe dili offline'da açıkçası bulmak biraz zor. Dolayısıyla bir de bu LabVIEW'ı kullandığım zaman Türkçe karakter problemi de var biliyorsunuz, ileriki versiyonlarda çözülen. Ondan dolayı ben İngilizce tercih ettim. Hani Türkçe için biraz daha bakınmak gerekiyor model noktasında ve LabVIEW'ın arayüzü noktasında. Onun dışında bu sizin LabVIEW haberleşmesi noktasında mutlaka o GPT-4 da lokal sunucusunun çalışması gerekiyor. Dolayısıyla örnek veriyorum, bir sunucuya bunu attığınız zaman onu sürekli çalıştıracak bir mekanizmayı da kurmanız lazım. Örnek veriyorum, bilgisayara reset attığınızda veya sunucuyu yeniden başlattığınızda bir ne derler, startup belki 5 yazıp onu tekrardan ayağa kaldıracak bir mekanizma kurmanız gerekiyor. Hani bu tarz şeyleri var, ne derler, zorlukları var. Bunları göz ardı da ederseniz aslında bir nebze bir chatbot lokalde yazmış oluyorsunuz. Tabii ki de keşke internet ortamı olsa, hani direktman online'dan bunu yapabilseniz. Tabii online'e çıktığınız zaman yapay zeka şu an ücretli, yani bir ücret ödemeniz gerekiyor işte API almak için. Ücretsiz versiyonları tabii ki mutlaka var ama genelde ücretli oluyor bu iyi dediğimiz platformlar. Çok tabii yüksek meblağlar değil ama yine de bir devamlı bir ödeme talep etmiş oluyorlar sizden aylık veya kullandığınız bazda diyebiliriz. Bu şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer uygulama da sesli asistan uygulaması. Burada da aslında Python'dan faydalandım. Öyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz ki LabVIEW'in Python entegrasyonu işte bu Python notlarla sağlayabiliyorsunuz. Tabii birkaç farklı yöntem var ama işte ben burada Python not ile yaptım diye hatırlıyorum. E, Şöyle ki öncelikle biz bu WOS kütüphanesi var. Bu WOS kütüphanesi çevrim dışı ortamda çalışan ve 20'den fazla dili destekleyen bir konuşma tanıma aracı aslında. Bu konuşma tanıma aracıyla sizlere işte sanal asistanlar veya sohbet botları geliştirebiliyorsunuz. Diğer bir kütüphanesi PyTTSX3 dediğimiz bir kütüphane. Bu da işte aslında yazıyı sese çeviren bir kütüphane. Bir de PyIDO var. Bu da tam tersine size sesli çıkışı veren, yani yazıdan ses üreten bir kütüphane. Ses hoparlörlerden duymanızı sağlıyor daha doğrusu.
Burada tabii ki de Python'ın yerel bu işte sistem ve işletim sistemi gibi kütüphaneleri de kullanmamız gerekiyor. Python'ı önce yüklemeniz lazım bilgisayara. Tabii grupta bu LabVIEW Python entegrasyonuyla alakalı da bir eğitim talebi vardı. Bunu da ilerleyen zamanlarda inşallah sunumunu hazırlayabilirsem etkinliği yaparız. Burada birkaç önemli not söyleyeyim o konuyla alakalı. Öncelikle Python yüklediğiniz ve LabVIEW'de entegre edeceğiniz zaman mutlaka bitler eşleşmesi gerekiyor. Yani Python 32 bitse LabVIEW'ın da 32 bit olmak zorunda. Burada sürümlere de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela işte 2020 versiyonu işte 3.10'a kadar destekliyor. Atıyorum siz Python 3.12'yi kurdunuz, haberleşmede bir sıkıntı yaşarsınız. Örnek veriyorum, şu an 2025 versiyonu Python 3.13-14'lere kadar, yani son versiyonlara dahi desteklemeye yakın bir hale geldiğini biliyorum. Daha sonrasında bunları dediğim gibi dikkat ettikten sonra bir de şöyle bir durum da var tabii burada. Python'ı siz mesela yüklediğiniz yeri, bu yeni çıkan LV versiyonlarında özellikle orayı konumunu gösterebiliyorsunuz. Önceden o yoktu mesela. O yüzden normal native kurduğunuz Python dışındaki kurulumlara izin vermiyordu. Şu an mesela farklı platformlar, işte Anaconda tarzı yerlerden kurduğunuz zaman da konumunu gösterebildiğiniz için şu an size o hani derleyiciyi bulabiliyor LabVIEW, öyle söyleyeyim. Sistem değişkenlerini de tabii ki de Python kurulum noktasında eklemeyi unutmayın. Bu kütüphaneleri kurduktan sonra ben PyCharm kullanıyorum Python kodunu yazmada, ama siz farklı IDE'ler kullanabilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Daha sonrasında model dosyasını, işte Python dosyasının bulunduğu dize yerleştiriyorum. Bu modelden kastım da dil modeli. Yani dedim ya, İngilizce, Türkçe yani seçiyoruz. Burada seçtikten sonra bu kodu yazıyoruz. Burada işte ben aslında her karşısında o adımın ne yaptığıyla alakalı bir bilgi de verdim. Burada genel özetleyeceksem ne yaptığımızla alakalı olarak işte Voska modeli tanıtıyoruz. İşte önce başlatıyoruz, aynı LabVIEW'daki gibi init ediyoruz. Ondan sonra bu PyTTX dediğimiz işte kütüphanenin motorunu başlatıyoruz. Konuşma hızını ayarlıyoruz. Ne kadar hızda bir işte veri okuma yapacak. İşte burada da bizim ses tanıyıcımızı bir nesnesini oluşturuyoruz ve bu da bize 16 kHz'de örnekleme hızıyla çalışacağını yapılandırıyoruz. Yani buna bir aslında metoduna girdi sağlıyoruz burada. Daha sonra da işte bu mikrofondan ses alacak ses akışı streamini burada başlatıyoruz. Bununla alakalı işte verilerimizi giriyoruz. Örnekleme hızı olsun, işte hangi formatta, işte kaç kanal kullanacak vesaire. Her seferinde örnekleme hızını giriyoruz. Ve buradan sonra aslında fonksiyonumuzda şey başlıyor. Yani buraya kadarkiler hep tanıtma, giriş, ayar fonksiyonları. Buradan sonra bir döngümüz başlıyor gördüğünüz gibi. Sonsuz bir döngüye aslında sistemi sokuyoruz break edene kadar. Burada da sürekli mikrofondan 4000 örnek alıyoruz ve sayaç arttırıyoruz. Bunu yapma sebebim de burada şu: aslında belli bir süre sonra sistemi timeout'a sokup çıkmam gerekiyor. Yoksa burada kod tıkanır. O yüzden bunu yapıyorum burada. İşte burada da demişim, işte i30'dan fazlaysa demişim. Yani bu da aslında 4000 çarpı 30 örnek yapıyor. E, Eğer öyleyse o zaman şey diyorum ki motora, işte hiçbir şey söylemediniz, lütfen tekrar deneyiniz diye bir uyarı veriyorum ve sistemi sonlandırarak bir timeout hatası dönüyorum ki tekrar LabVIEW'den bu fonksiyonu call edebileyim. Onun dışında burada da eğer konuşma algılanırsa da burada sistemi kabul ettikten sonra e, JSON stringini bir sözlüğe çevirip, dictionary'e çevirip text kısmında aslında almış oluyorum result text bölümüne, text key'ini ve bunu da aslında LabVIEW tarafında döndürmüş oluyorum. Ve o da orada buna göre, oradan aldığım tekste göre daha doğrusu LabVIEW'de bir işlem yaptırıyorum. Mesela burada ne yaptırmışım? Şöyle bir aşağı bakacak olursak. Burada da şey var. Böyle yazmış oldum işte event bazlı. Şunu yapıyor aslında. Arayüzü şurada mıydı? Evet. Burada Start Asistan'a bastığı zaman bu event tetikleniyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi Python not'ta bu get sound text dediğimiz fonksiyon çağrılıyor. Ve burada bu fonksiyon sizin sesinizi algılıyor o an. Algıladıktan sonra
sizin çıktığınızı buradan text olarak, string olarak dönüyor return'den ve buna göre bir işlem yaptırıyorsunuz. Ben mesela burada şey yaptırmıştım. Home dersem işte ana sayfayı açıyordu. İşte settings dersem ayarlar sayfasını açıyordu. Aslında bir nebze Leviewa sesli komutlarla bir işlem yaptırabiliyorsunuz bu şekilde diyebiliriz. Burada işte işleminizi belki hızlandıracak bir şey olabilir. Veya bir teste başlayacaksınızdır. İşte start dediğiniz zaman aynı anda işte 3-5 şey kodda mesela başlar. Hani operatör birkaç yere basması gerektiği durumlarda böyle bir şey yapılabilir. Hani bunu da tabii koda yedirmediğinizi düşündüğüm bir senaryoda. Bu şekilde işlemler yapıp sesli asistanlar yapabilirsiniz. Burada da örneklerle alakalı daha doğrusu detaylara yer vermişim. Şimdi sunuma geri dönelim. Tabii bunlar böyle işin biraz daha yapay zeka ile Leview'u aslında konuşturmak ve bir şey yani bize yardımcı işlemler yaptırmak. Yani direkt ana hedefimize odaklanmayan işler. Yardımcı rolünde. Tabii biliyorsunuz Leview'da bu yeni versiyonlarında 2025'ten sonra Nigel'ı geliştirdi. Tabii ki de daha yol alması gereken noktalar var. Ama öncelikleri ne bildiğiniz üzere işte kod üretimi, yani sizin işte ben şu tarz bir kod istediğim dediğiniz zaman size o kodu yazabilmesi veya sizin yazdığınız bir fonksiyondan sağ tıklayarak işte onu tahmin ederek şunu yapmak istiyorsunuz, bunu yapmak istiyorsunuz gibi sizi yönlendirmesi veya projenizde bir hata var mı, bir sorun var mı veya neleri iyileştirebilirsiniz? Bununla alakalı size fikir vermesi noktasında çalışmalar yürütüyor Enay. Bu da aslında bu tarz şeylere hizmet ediyor. Ve toplulukta da konuşuluyor gördüğüm kadarıyla. Bu Leview'un işte doğrudan text tabanlı olmamasından kaynaklı araya bir çevirici, yani bir nebze Leview kodunu aslında text'e dönüştüren ve bunu da yapay zeka yorumlatıp tekrardan Leview'a girdi sağlayan blok diyagram şeklinde girişimler farklı firmalar ve platformlar tarafından yapılma sürecinde. Bunlar da tabii ki de bize ileride çok fayda sağlayacak paketler ve şart aslında şeyler diyebiliriz bu konuda. Bunların paralelinde aslında biraz da işin ben teknik tarafına da girmek istiyorum. Bu da şu: makine öğrenmesi ve derin öğrenmesi süreçleri. Bildiğiniz üzere e, yani yıllardır aslında biz bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyoruz ve kontrol ederken de farklı farklı algoritmalar kullanıyoruz. İşte eskiden bundan belki 10 yıl öncesine kadar neler vardı? İşte bulanık mantık vardı, slide shift kontroller vardı. İşte bu şekilde kontrol algoritmaları vardı. En son gündemde olan işte belki 3-5 yıldır hani otomasyon sektöründe özellikle PI dediğimiz kontrolörler var. Ancak tabii ki de bunlar işimizi çözüyordu ama bir noktaya kadar çözebiliyorlardı. Bazı noktalarda bizim makine öğrenmesi ve derin öğrenmesi dediğimiz bu yapay zeka platformlarına da ihtiyacımız var. Burada da neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Şundan dolayı. Mesela sizin sisteminiz lineer bir davranış sergiliyorsa, evet, yani lineer davranışlarda PID veya diğer algoritmalar çok iyi bir şekilde sorunsuz, hatta sistem cevabınız da hızlıysa size çok rahat bir şekilde kontrol sağlayabiliyorlar. Ama sisteminizin lineerliği bozulduğu zaman veya nasıl diyeyim, doğrusal olmayan bir mekanikten gelen bir sistem cevabınız varsa, o zaman bunları bu kontrol algoritmalarını makine öğrenmesi, derin öğrenmeyi desteklemek her zaman bize bir artı sağlıyor. Tabii ki de bunun da zorlukları yok mu? Var, ama bu zorluklar sizin doğrusal olmayan uzayda elde etmiş olduğunuz verilerle kapanıyor. Yine verilerle kapatabiliyoruz bunu. Hani şey gibi bu. Yani mesela ChatGPT şu an bütün internet ağını tarayarak bize aslında bir şeyler veriyor. Düşünsenize, yani artık kimse Google'da bir şey aramıyor. Yani artık çok az arıyoruz ya da Yandex'te gibi arama motorlarında aramıyoruz. Ve web sitelerine, blog sitelerine eskiden bu forumlara çok girer çıkardık ama şu an azaldı onlar da, eminim ki.
Şimdi düşünsenize artık bu forumlara kimse bir şey yazmayacak belki de. Bu bloglar, işte benim mesela web siteme yazdığım blog gibi şeyler yazılmadığını düşünün 5 sene sonra, 10 sene sonra. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Belki de ChatGPT gibi veya işte Claude gibi platformlar kendilerini güncelleyememeye başlayacaklar. Dolayısıyla her zaman bu yapay zekanın modelinin arkasında yine bir veri var. Yani o veriyi aldığınız zaman yapay zeka yine aslında ileri noktaya taşıyamıyor konuyu. Burada da yine benzer konu. Şimdi makine öğrenmesinde biz ne yapıyoruz? Veri topluyoruz değil mi? NI donanımlarıyla veya üçüncü parti PLC'lerle olur veya farklı aklınıza ne gelebiliyorsa bunlarla bir veri toplama yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz verileri toplarken bir kayıt da gerçekleştiriyoruz, veri kaydı. Bunları filtreden geçiriyoruz çünkü o verilerin içerisinde mutlaka anlamsız veya işte bekleme zamanında veriler olabiliyor veya bizim için gerçekten bozucu etken dediğimiz veriler olabiliyor. Bunları filtreleyebiliyoruz, temizliyoruz ve bunları etiketliyoruz. İşte benim nelerim çıkış olması lazım, nelerim giriş olması lazım, etiketliyoruz. Bu etiketlemelerimiz de verilerin eğitilmesinde aslında kullanıyoruz verilerle beraber. Verileri her zaman eğitirken işte burada genelde şey şudur, genel ne derler standart diyelim. %70 verilerin test için kullanılıyor. Pardon, eğitim için kullanılıyor. %15 test için kullanıyor. %15 de doğrulama için biz ayırıyoruz bunları ve bunları tamamen random seçmeniz gerekiyor. Ne kadar çok farklı örneklerden rastgele seçerseniz o kadar eğittiğiniz modelin çıktısının hatasının daha az olduğunu göreceksiniz. Yani daha doğrusu vereceği çıktı az olacaktır. Yani normalde hatanız fazla bile olsa en azından çıktınız daha doğru olacaktır. Yani benzer örneklerle test ettiğinizde o an eğitim aşamasında şey diyebilirsiniz. Ya o çok iyi %98 başarı aldım ama gerçek sahaya modelinizi koyduğunuzda ilk birkaç hamlede sistem patlayabilir. Dolayısıyla bunları da dediğim gibi eğittik ve doğruladık, test ettik ve modelimiz oluştu. Bu modeller dışarıya aktarılıyor. Oluşturulan modeller dışarı export ediliyor ve daha sonra bu oluşturulan modeller biz burada tabii LabVIEW konuşmak için LabVIEW için anlatacağım. Ben tabii ki de diğer platformlarda da import edilebiliyor. Bunları modelleri sizin o test düzeninizde veya herhangi bir sisteminizde çağırıyorsunuz fonksiyonlarınızla ve gerçek zamanlı verilerinizi input olarak verdiğinizde size çıktıları beklenildiği gibi veya beklenildiğine ne kadarlık bir hata ile bağıl hata ile yaklaştığını aslında hesaplamaya çalışıyorsunuz. Buradaki hatayı ne kadar bulabilecek mekanizma yazarsanız o kadar yeni elde ettiğiniz verilerin de aslında yeni eğitimlere katkısının ne kadar büyük olacağını da göreceksiniz. Burada tabii LabVIEW ile işte dedim ya gerçek zamanlı makine öğrenmesi çıktılarını PID entegrasyonu ufak dokunuşlar da yapmak tabii ki de bize artı sağlayacaktır. Yani şöyle bir örnek düşünelim. Bir tane kontrol vananız var. Büyük bir kontrol vananız var. Ve bu kontrol vanasının giriş basıncı değişken bir basınçta. Tepkisi vananın çok yavaş çünkü hat çok geniş ve inanılmaz bir debi geçiyor sistemden. Ve bu durumda sizin aslında çok da bir zamanınız da yok. PID ile yapmaya çalışıyorsunuz ama PID geç kalabiliyor bazen sistemi oturtturmada. Bazen kararsızlığa yol açabiliyor. İşte dedim ya giriş çıkış bozucu etkenlerden dolayı. Ama sizin o kadar çok veriniz var. Bir model oluşturdunuz. Şöyle olabilir. Yani sistemde öncelikle bu feed forward mantığıyla makine öğrenmesinden aldığınız çıktıyı PID'nin girişine verdiğinizi düşünün ve daha sonraki o hassas dokunuşu da PID'nin tamamladığını düşünün. Yani bu size ne sağlamış olacak aslında? Hem sisteminiz önden nereye gideceğini bilecek ve oraya taşıyacak sizi. Hız kazanmış olacaksınız. Daha sonra PID çok küçük aralıkta, küçük değişimlerle size doğru sonucu vereceği için daha kararlı çalışmasını sağlayacak. Ve dediğim gibi sistemi aslında daha sorunsuz bir hale getirmiş olacak. Yani daha kararlı ve daha hızlı bir hale getirmiş olacak. Burada aslında o akışı anlatmaya çalıştım. Bu tabii makine öğrenmesi dediğimiz olay tabii ki de bu senaryoda şu da olabilir. Yani farz edelim ki hiç eğitmediğiniz bir veri denk geldi ve o veri
bir anda size %30 açıklığa gitmesi gereken %40 açıklığa gitti. Bunlar da olabilir. Zaten işin doğasında bu var. O zaman PID'ye daha çok iş düşüyor burada gibi varsayalım. Ama ne olacak? Benim buradan da elde ettiğim verilerle tekrardan modelimi güncellediğim zaman bu sefer bu hataları minimize edeceğim. Aslında makine öğrenmesi yaşayan bir sistem ve sürekli yenilenmesi gereken bir sistem. Tabii ki şimdi makine öğrenmesine baktık, bir de derin öğrenme kısmına bakalım. Derin öğrenme, makine öğrenmesinin veya yapay zekada bir alt dalı olarak biraz daha işin görsel kısmında. Yani iki boyutlu matrislerde, görsellerde daha çok bizim karşımıza çıkıyor. Örnek veriyorum, işte bir PCB kartı üreten ve dizgilerini yapan bir firmada çalışıyorsunuz. Orada işte makine dizgiden çıkarıyor ve onu bir testten, kartları tabii ki de test etmeniz gerekiyor. İşte kısa devre kontrol testi yapabilirsiniz veya işte voltaj testi, akım testi gibi testler veya toprak ölçüm yapabilirsiniz. Bunlarla beraber bir kamerayla PCB'nin yukarıdan fotoğrafını çekip nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir eğittiğiniz model olduğunu düşünün. Yani burada sadece varlık yokluktan öte boyutları, lehimin belki düzgün atılıp atılmadığı, da tutun da birçok şey var işin içinde burada. Belki de o PCB kartının çıktığı yolun kalınlığına kadar. Bunları dahi analiz eden bir derin öğrenme modeliniz olduğunu düşünün. Ve bu şekilde size bir yorum verecek. Yani burada diyecek işte, örnek veriyorum, kart işte %90 işte ideale yakın gibi. Bu şekilde örnek uygulamalar, işte insan tanıma, yüz tanıma gibi şeyler derin öğrenmeyle de çok güzel bir şekilde gerçekleştiriliyor sektörde. Tabii bunun bir de öğrenen, yani anlık olarak öğrenen modelleri var. Bunlar da tabii ki de o olay yaşandıkça direkt kendini modeller güncelliyor. Bu da tabii ki de gerçekten özellikle çok fazla veriye göre değişen dinamik yapılarda çok kullanışlı yöntem. Burada örnek platform ve kütüphanelerden bahsedeceğim. Tabii ki de burada Python'ın biliyorsunuz yapay zekada, veri biliminde çok fazla tercih edilen bir dil. Yani hatta onun için belki de çıkarılmış bir dil bile diyebiliriz. Burada açık kaynak olmasından ötürü ücretsiz kullanım için kütüphaneler var. İşte PyTorch gibi, TensorFlow gibi, Keras gibi işte farklı kütüphaneler var. Bu kütüphaneleri aslında modellerinizi eğitebilirsiniz. Modelleri kullanabilirsiniz. Hani dedim ya, Python'la Levy entegrasyonunu yaparak aslında burada öğrettiğiniz modelleri, oluşturduğunuz modelleri Levy ve girdi sağlayabilirsiniz. Python Note kullanarak veya diğer yöntemleri kullanarak. Bu şekilde yapmak mümkün. Burada da Python Note veya Python Server işte dediğim gibi kullanabilirsiniz bu işi yapmak için. Veya direktman bir executable dosya oluşturursunuz Python'ı. Direkt lokal TCP'den haberleştirebilirsiniz bu işlemi gerçekleştirmek adına. Bu ücretsiz. Tabii burada tamamen sizin kendi kütüphaneyi öğrenip kendinizin geliştireceği bir şeye gelmiş oluyor. Burada ben mesela işte Flask veya Django gibi frameworklerle bir Python server yazıp bunlarla işte HTTP veya FAST API'larla haberleştirerek bu süreci yürütmeyi tercih ediyorum. Tabii ki de Python Note da bu noktada kullanılabilir. Onun dışında ücretli platformlar da var. SOTA dediğimiz Grafik.io firmasının üretmiş olduğu bir kütüphane var. Tamamen native Levi'de gerçekleştirilmiş bir platform. Burada yine derin öğrenme ağırlıklı olmak üzere işte nesne tanıma gibi platforma özel diyelim, daha doğrusu şeyler var, kütüphaneler var. Bunları kullanabilirsiniz. DeepLTK dediğimiz Cinin bir kütüphanesi var. Bu da yine ücretli bir kütüphane, derin öğrenme ağırlıklı bir kütüphane kullanabilirsiniz. ANS Center'ın ANN Hub ve DLA Hub dediğimiz makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı geliştirmiş olduğu kütüphaneler var. Yine ODHub var mesela. İşte nesne tanımlama kütüphanesi daha doğrusu. Bunları kullanmanız mümkün. Yani dediğim gibi ücretli de ücretsiz de olsa bu şekilde
geliştirdiğiniz şeyleri, makine öğrenmesi veya derin öğrenme modellerini levye ve geri sağlayarak test sistemlerinizi veya herhangi bir kontrol sisteminizi kontrol edebilirsiniz. Burada da örnek senaryolardan bir bahsedelim. Mesela bunları nerelere uygulayabiliriz bu anlattığımız şeyleri diye. Şimdi öngörücü bakım dediğimiz bir olay var. Şimdi bildiğiniz üzere aslında bu otomasyon sistemleri, makineleri hep bir ömrü olan sistemler. Yani bir 5 yılda, 10 yılda eğer bakımınızı düzgün daha yapsanız bir süre sonra işte arızaların çıkabileceği veya ürünlerde ne bileyim bir bozulma kaynaklı veya ömrünün tüketmesi daha doğrusu olacak durumlar söz konusu. Bunları mesela düşünsenize yeni kurulan bir makine var ve burada bir sistem kurdunuz. NI tabanlı veya farklı bir sistem tabanlı. Burada titreşim ve ses verilerini elde ettiniz. Burada işte FFD'lerini aldınız, order'larını aldınız. Buradan bir özellik çıkarım yaptınız. Bunları da bir büyük veri elde ettiniz ve bundan bir model çıkardınız. Aslında sizin bir yıllık çıkaracağınız, oradan elde ettiğiniz verilerle bir model size ilerleyen zamanlarda ki farklılıkları söylemeye başlayacaktır. Burada anomali tespiti, yani normalden sapma dediğimiz veya erken uyarı verecek bu eşik sistemlerini kurabileceğiniz bir yapı kurabilirsiniz. Böylelikle size ne yapmış olur? Erkenden sistemde bozulan durumları veya bakıma girmesi gereken durumları size önceden bildirir. Ne oluyor? İşte ne zaman müdahale etmeliyim gibi böyle bu tarz çıkarımlar sağlayabilir. Kalite kontrolde kullanabiliriz. İşte dedim ya kamera görüntüsüyle sistemleri görerek işte bunları bir ön işlemeden geçirip derin öğrenmeyle kusur tespiti, çatlak, çizik, eksik parça gibi şeyler. İşte buna göre bir karar verip pass fail durumları, bir skor verme gibi veya bunları kaydetme, loglama gibi durumlar olabilir. Bunu da LabVIEW'da anlık görüntüyle kullanıcıyı doğrudan bilgilendirebilirsiniz. Veya bir raporda alarak otomasyon sisteminizi onu mesela ne bileyim iskartaya göndermesini sağlayabilirsiniz. Test otomasyonunda işte sesli asistanla sesli komutlar yapmak, işte chatbotlara ne bileyim bir kullanıcı kılavuzun misali yazılıma adapte olmalarını hızlı bir şey sağlamak ya da hassas valve pompa gibi veya servo valve gibi özellikle dediğim gibi doğrusu olmayan lineer olmayan sistemlerde daha kararlı, hızlı bir kontrol yapıları kurmak gibi sistemlerde kullanabilirsiniz. Günün sonunda LabVIEW tabii ki de veri toplama ve otomasyon gücü olan bir yazılım platformu demiştik. Yapay zeka da bu işin karar verme noktasındaysa bu ikisini beraber birleştirdiğimizde gündeme daha hızlı böyle prototip çıkarabilecek, daha güvenilir operasyonları sağlayan, daha ölçülebilir ve kararlı çıktılar veren mekanizmalar kurmamız mümkün diyebiliriz. Ağzınıza sağlık valla aralıksız konuştunuz. Biraz öyle oldu galiba. Şimdi videolarım var. O videoları göstereyim. Ondan sonra soru cevap varsa hani soru cevap yaparız. Geliyor değil mi ekranım bu arada? Evet evet. Geliyor Ekranımı hocam, geliyor. görüyorsunuz. Tamam. Tamamdır. Ben şunu şöyle kapatayım da. Evet. Şimdi bu gösterdiğim video ANS Center firmasının aslında Deep Learning için yapmış olduğu, gelişmiş olduğu bir kütüphaneyi izliyorsunuz. Burada işte ne yapıyor örnekte? Bir nesne tanımlama engine'i, motorunu seçmiş ve burada PCB kartlarının az önce verdiğim örneğin aslında canlı olarak uygulama halini gerçekleştiriyor. Burada ne yapıyor? Daha önceden çekilmiş ve PCB kartının hatalı olma durumlarını veya başarılı olma durumlarını fotoğraflarından bir veri seti oluşturuyor. Bu veri setini de bu platform içerisinde etiketliyor.
İşte diyor ki bunun diyor işte parçası eksik. Bunun diyor işte lehimi bozuk gibi böyle bunları etiketleme yapıyor ve bunları yüklüyor. Sisteme yüklüyor. Sistem dediğimde bu platform aslında yani ne diye yazılım diyelim. Yazılıma yüklüyor. İşte burada gerekli ayarlamalarını seçiyor. Hatta burada siz etiketleme oluşurken bunun kendi formatları da var işte. Buna da label file protokol demiş. Buradan da otomatik etiketleme yapmanızı falan da sağlıyor. Bu şekilde e, modelinizi aslında eğitebiliyorsunuz. Yani ayarlarını da yapıyorsunuz işte. Model ayarlarınızı falan yapıyorsunuz. E, Şöyle işte şu kısımda aslında şimdi gösterecek eğitim parametreleri işte hızlı eğitim, işte yavaş eğitim ama yavaş ama doğru gibi böyle şeyler var. Adımları yazıyorsunuz. Batch size'ları falan giriyorsunuz. Burada işte eğitim başlat dediğiniz zaman şu sağdaki grafiklerde size eğitim sonucunu, işte eğitim sonucundaki hata oranlarını vesaire prosesler şeklinde göstererek eğitiyor ve daha sonrasında değerlendirme, test dediğimiz verileri yükleyebiliyorsunuz ve ona göre size bir özet şeklinde sonuçlarınızı veriyor ve bu sonuçlar eğer sizi tatmin ederse o zaman bunu az önce de seçtiği gibi bir model tipi seçerek GPU'da ve CPU'da koşacak şekilde dışarıya aktarabiliyorsunuz. Bu dışarıya aktardığınız modelleri de şöyle şöyle göstereyim. Buradan ya bu uygulama aslında hem model oluşturma hem de modeli test etme uygulaması. Normalde bu modelleri siz birazdan hatta bu videoda da gösterecek Levviv platformunda import edip e, gerçek zamanlı olarak koşturabiliyorsunuz. İşte model dosyalarını şu an nereye kaydettiğini gösteriyor. Şimdi Levviv projesi açtı. Burada da bu yine aynı firmanın yapmış olduğu API'lar var kütüphane. Bu kütüphaneye de işte şimdi bunun kodunu yazıyor. İşte buradan şöyle mouse'umu görüyorsunuz. Model dosyasını yüklüyor. Daha sonra buradaki fonksiyon işin o yüklenen modelin girdilerine göre çıktılarını üreten hesaplamayı gerçekleştiriyor. İşte resim dosyasını veriyor burada tabii giriş resim olduğu için resim dosyasını veriyor ve daha sonra da orada sizin belirlemiş olduğunuz etiketlere göre de sonucu veren bir string dışarıya çıkarıyor. Bunu da burada gördüğünüz JSON formatına çıkarıyor. Mesela bakın bir resim seçti, kodu çalıştırdı ve burada sistem etiketlere göre ne durumda olduğunu işte yolları mı işte yollarda mı hata var ve lehimlerde mi hata var bununla alakalı şeylerde sonuçlar çıkarttı. Bunu mesela bir döngüye alıyor ve sürekli seçerek aslında farklı resimlere göre sonuçlar elde etmeyi sağlıyor. Bunun daha da ötesine nasıl gidilebilir? Bir NI Vision kullanarak veya işte Python'daki işte OpenCV belki kullanarak görüntüyü siz canlı olarak aldığınızı düşünün. Bu aldığınız görüntüyü de işte bir görüntü işleme prosesinden geçirdiğinizi düşünün ve bunu buraya input olarak resmi anlık canlı olarak verdiğinizi düşünün ve buradan da alacağınız çıktıya göre o kartı kullanılabilir işte test okey veya not okey verdiğinizi düşünün. Bu şekilde bir test sistemi kurabilirsiniz mesela bu sistemi kullanarak. Burada da artık tabii şeye geçiyor. Kendi ürünlerini tanıtmaya geçiyor. Bunun bir tane AI Box dedikleri bir aslında o yazılımın koştuğu bir PC var. Oradaki donanımı direktman doğrudan şey olarak kullanabiliyorsunuz. Bir sunucu PC gibi kullanabiliyorsunuz. Çalıştırarak. Burada onu da anlatıyor işte. Ve onun üzerinde sistemi koşturuyorsunuz. Bunun amacı da şey hani burada tabii bir hesaplama yaptığı için oradaki API'ler ne kadar iyi ve buna özel bir donanım koyarsanız o kadar sistem daha hızlı ve verimli çalışacaktır. Çünkü görüntü işleme proseslerinde bu hatta hızlar daha doğrusu otomasyon hatlarının hızlar çok hızlıdır yani. Çok hızlı akar. Buna yetişebilmek adına da buradaki şeyin de makine öğrenmesi veya derin öğrenmenin cevabının da hızlı olması gerekir ki sistemi yetiştirebilsin. Dolayısıyla buna özgü donanımlar da geliştiriyor bu firma. Bu şekilde işlemler gerçekleştirebiliyor diyebiliriz. Evet, benim anlatacaklarım bu konuyla alakalı bu kadar. Sorularınız varsa yani bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Hocam Bu ben arada ilk önce şeyi de şeyi soracağım. durdurabiliriz kamera kaydını.
kaydı Hemen Mehmet Hocam. hemen durduruyorum. Hı hı.